Merhaba, hayallerindeki sen olmaya bir adım daha yaklaşmak için doğru yerdesin. Kalbin ufkuna yolculuğa hoş geldin. Bugün birlikte bir Cin Edwin arınma sistemi seansı yapacağız ve konumuz ne? Konumuz bu hayatta ve özellikle geçmiş yaşamlarımızdan gelen yeteneklerimizin, bilgiliğimizin ve gücümüzün aktive edilmesi. Yani bir sürü yolculuktan geçtik belki de ve bunları artık aktive etsek, tamamen hayatımıza geçirsek nasıl olurdu? Bence çok güzel olurdu. Bunun önündeki engel neyse hadi bunu beraber kaldıralım. Şimdi her zaman olduğu gibi gözlerinizi kapatın. Zihninizi geçmişten, gelecekten, hayallerinizden, umutlarınızdan, korkularınızdan, her şeyden çekin. Şimdi ve buraya gelin. Nefesinize odaklanın. Bütün enerji ve farkındalığınızı ilahi hattınıza taşıyın. İlahi hat, tepe çakranızda kuyruk sokumu arasındaki ve omurganızın ön yüzünde akan ışıktan bir hattır. Yaratıcıya ve yüksek benliğinize teslim etmek için. Andayım, andayım, andayım. Evet, başlıyoruz. Bugün 19 Ağustos 2024 Dolunay'ın enerjisinde alalım mı? Alalım. Yükselmiş üstadları, baş melekleri, rehberleri bizim gelecekteki yükselmiş üstad olan yüksek benliğimizi. Bu kutsal ve güvenli alanda bizlerle birlikte olmaya, üst boyutlarda bizi çepeçevre sarmalamaya ve bu seansı ilahi akışta kolaylıkla, güzellikle bütün en yüksek kaynağı yapmaya davet ediyorum. Üst benliklerimizi, beden devamımızın yüksek benliğini ve takımları kendi öz şifa kaynağımıza, kendi ruhsal gücümüzle bağlantıya geçmeye davet ediyorum. Koşulsuz sevgi, neşe, esenlik, mutluluk, bilgelik, farkındalık, şükür, şifa, zenginlik, güven, başarı ve niyet edilen diğer bütün güzellikleri taşıyan kutsal geometrik şekillerin, uygun renklerin, tonların, notaların, titreşimlerin, seslerin, kodların, ızgaraların indirilmesine ve enerjetik alanda tutulmasını talep ediyorum. Sevgili yaratıcım Rabbim, bizi yani bu alana sadece şifa niyetli, iyi niyetli gelen her birimizi sana emanet ediyorum ve bizim yükselişe giden yolumuzu engelleyen her türlü şeyin kaynağına götürmemizi talep ediyorum. Sevgili yaratıcım, bizim bu yaşamda ve geçmiş yaşamda hak ederek kazandığımız bütün bilgilerimizi, gücümüzü, yeteneklerimizi şimdi şu anda sevgiyle ve güvenle %100 aktive etmemizin önünde ne engel varsa senden bunun kaynağına götürmemizi talep ediyorum ki hepsini tamamıyla yaratılmış oldukları yerde zaman içinde ileri ve geriye doğru bütün zamanlarda, boyutlarda, bedenlerde ve realitelerde ve özel zaman sürekliliklerinde bizim ruhumuzun en yüksek iyiliği için ve var olan her şeyin en yüksek iyiliği için arındırabilelim. Benim değil, senin iradene göre olsun. Teşekkür ederim. Şimdi başlıyoruz. Bizden yana teslimiyet var mı? Evet var. Size teşekkür ediyorum. Peki bu seansı yapmamıza izin var mı? Evet var. Teşekkür ederim. 3 tık. Şimdi şöyle bir soralım. İşlem dosyası alabilir miyiz? Evet. Yani her zamanki normal akışımıza bu seansı yapacağız. Önce bir kaynağımız var. Bu kaynağın bize etkilerini alacağız. Şimdi bir konumuz belli zaten. Biz e, daha önceki yeteneklerimiz, hatta bakın özellikle şeye niyet ettim. Hani bu yaşamda da öyle. Mesela bakıyorum o kadar çok kitap okumuşum. O kadar çok şey var zihnimde ama unutabiliyor insan bazen. Gıcık oluyorum. Hani hakikaten şöyle bazen düşünüyorum. Okudum her şeyi ama her şeyi tam olarak hatırlasam ne kadar güzel olurdu. Yani kendi hayatınız olarak da düşünsenize, duyduğunuz, düşündüğünüz, öğrendiğiniz her şeyi hatırlasanız. Hele bunun ötesinde bir de geçmiş yaşamlarınızda öğrendiğiniz, kazandığınız bütün yetenekleriniz, bütün bilgiler aktive olsa. Ya gerçekten müthiş olmaz mı? Gerçekten müthiş olur hakikaten. Şimdi bunun önünde nasıl bir engel varmış? Bunu kaldıralım. İşte dedim ya, bu kaynağın, buna engel olan kaynağın bizdeki diğer etkilerini alacağız şimdi. Beden dosyasıyla başlıyoruz. Bakalım bedenimiz nasıl etkilenmiş? Üçe doğru.
Bu arada eğer ilk defa bu seanslara katılan varsa şöyle söyleyeyim. 3 tık dediğimizde lütfen 3. göz bölgesi tık 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 yapın. Zaten en sonunda daha doğrusu işte bu bilgileri aldıktan sonra arınmalardan önce bir analiz yapacağız. Orada zaten her şey ortaya çıkacak. Bedende de olay şuymuş. Bir öz kaynak kaybedilmiş veya uykuya yatırılmış. 3 tık. Beden dosyasından devam ediyoruz. Beden devası reddedilmiş hissediyor. 3 tık. Bu beden devasını analizde açıklayayım, olur mu? Yatsıma dosyasına gidiyoruz. Yani neleri görmezden gelmişiz, neleri yok saymışız. Bunları alalım. Bir günah yatsınmış. 3 tık. Bu bir suçluluk duygusu da olabilir. Yatsıma dosyasından devam ediyoruz. Günahın yatsıması tekrar geldi. Eğer dikkatlerinizde bir dağınıklık varsa, zihniniz başka bir yere kaydıysa hemen toparlayın. Derin bir nefes alın. Bu arada 3 tık. Şimdi yatsıdığımız diğer şeyi alacağız. Beslemenin yatsınması 3 tık. Genelde bilirsiniz hani böyle daha önceki seanslara katılan varsa alıcılık yatsınmış oluyor. Bu sefer beslemeye yatsınmışız. Bahane dosyasına gidiyoruz. Biraz burada dramatik maddelerimiz olabiliyor. Besleme bahane dosyasında. Bizim gerekçelerimiz, bu yaşadığımız şeylerle ilgili gerekçelerimiz, bahanelerimiz. Bunları yani illaki bahane deyince insan aklına şey gelir. Ya işte doğru olmayan şeyler, bahane uydurma falan derler. Hayır, bahane, gerekçe doğru olabilir. Bakalım neymiş. Bana yalan söylendi. 3 tık. Bana yalan söylediler. 3 tık. Bana yalan söylediler. Bahane dosyasından devam ediyoruz. Ben her zaman hayal kırıklığı yaşarım. 3 tık. Bireysel seans alan arkadaşlarımız burada hemen benim gibi tebessüm etmişlerdir. Son zamanlarda o kadar çok çıkan bir madde ki bu. Ben her zaman hayal kırıklığı yaşarım. 3 tık. Şimdi tabu dosyasına gidiyoruz. Bu inanç dosyasına benziyor ama böyle aile, kültür, din yani bu sebeplerden dolayı edindiğimiz şeyler. Bakalım nasıl bir tabumuz varmış. 4. Bir kimliği çıkarıp atma iyisini değil. Wow, 3 tık. Bir kimliği çıkarıp atmaya. İsmi değil. Sevgili kalem uçma. Tabu dosyasından devam ediyoruz. Güçlü olma eğrisini değil. Bilgiler, yetenekler bizi ne kadar güçlü kılar, değil mi? Düşünün, okuduğunuz, öğrendiğiniz her şeyi
hatırlasanız ne kadar güçlü oluruz. Wow. Ey yavrum benim. Ay bir heyecanlandım vallahi şimdi doğruya doğru. Ya çok büyük bir şeye çalışıyoruz şu anda, farkındasınız değil mi? Çok büyük bir şeye çalışıyoruz ve şöyle bir şey de var. Bugün Dolunay 19 Ağustos 2024. Dolunay enerjisiyle yapmaya çalışıyorum. Özellikle böyle çok yükseltici bir enerjisi de var. Öyle. Bu güçlü olmaya izni değil, tekrar geldi. 3 tık. Burada büyük bir blokaj da olabilir tabii bu arada. Başka var mı? Şimdi 8 nolu dosyaya gidiyoruz. Yani üçleme dosyası. Önce bilgiyi alayım, ondan sonra açıklayayım. Çünkü gereksiz bilgiler vermeyeyim. Sadece çıkan maddeleri açıklayayım. Allah Allah, ilginç. Takım ruhun kendi kararlarını almasına izin vermeli. Tekrar ediyorum. Takım ruhun kendi kararlarını almasına izin vermeli. 3 tık. Şimdi bunu açıklayacağım. Bu arada gittim bir su içtim. Çok susamışım ve aynı zamanda bir de Palo Santo'mu yaktım. Şöyle güzel güzel enerji de hafifletsin diye. Şimdi takım dediğimiz şeyi her seferinde açıklıyorum. Belki ilk defa denk geliyorsunuz çünkü diğer seanslara katılmamış olabilirsiniz. Şimdi bizim bu dünyada nasıl bir ruh ailemiz ve aynı zamanda fiziksel ailemiz var. Biyolojik yani. İşte annemiz, babamız, kardeşlerimiz eğer varsa ve onun haricinde bir de kardeş gibi, böyle aile gibi çok samimi insanlar olur. İşte sen bana kardeşimden de ötesin dediğiniz arkadaşlarınız olabilir vesaire vesaire. Bir de bizim takım arkadaşlarımız var. Bunlar da yine bize yakın bilinçli olan ruhlar. Evet, güzel ama fark ne? Bunlar şu anda dünyaya bedenlenmiş ruhlar değiller. Şu an bu dünyada değiller. Bakın bu çok önemli bir nokta. Bunlar bize yakın frekanslıdır. Yani bizden böyle çok üst levelde değil ya da çok alt seviyede değil. Frekansları birbirimize yakın olan kişiler. Şimdi bunlar bize normalde spatyumda, yani işte ışık düzleminde anlaşırız. Normalde destek olurlar çoğu zaman. Ama bazen bu destek olmaları gereken yerde destek olmazlar. Hatta bazen köstek bile olabilirler. Burada da şöyle bir şey vardı. Hemen açıyorum bir saniye. Tamam. Takım ruhun kendi kararlarını almasına izin vermeli. Yani biz karar alacakken onlar bize artık nasıl olduğunu bilmem frekans düzleminde engel oluyorlar. Yani iyi niyetli olabilir bu. Ben hep şu örneği veriyorum. Mesela çok keskin olarak bunu bir kez almıştım. O yüzden çok aklıma gelen bir örnektir. Diyelim ki bu bizim takım arkadaşımız daha önceki yaşamların birinde çok ciddi bir kalp kırıklığı yaşadı. Ve kendisi tövbe etti. Ben aşka falan tövbe ettim dedi. Ondan sonra da şimdi kendisi o şekilde düşünüyor ya, çok iyi niyetli bir şekilde sizin bu konuyla alakalı gelişinize size köstek olabilir. Veyahut şöyle bir şey, kendisi çok aşırı derecede güçlü bir bilgeydi ama gitti Atlantis'te şurada burada bir şekilde negatife yaradı bunun gücü ve aynı şekilde kendisi de güçlü olmaya, aşırı güçlü olmaya tövbe etti ve sizinle çok fazla güçlü olmanızı engellemek için bilginizin önünde engel oldu. Bilmiyorum ama sonuçta en önemli nokta ne? Biz burada bu bilgiyi aldık ve bu bilgiyi almamız ve 3 tık dememizle beraber bu olay çözülüyor mu sistemsel olarak? Evet, çözülüyor. Bu da bizi rahatlatan nokta. Şimdi devam edelim. Üçleme dosyasından devam ediyoruz. Evet, takım kendi ilahi hatlarında desteğin titreşimini aktive etmeli. 3 tık. Şu anda bu oluyor. Desteğin titreşimi aktive ediliyor. Hatta isterseniz burada bir de spiritüel dosing yapalım. Gözlerinizi kapatın ve buna niyet edin. 5. boyut ötesindeki sevgili ruhsal dostlarım, lütfen en yüksek enerjetik alanlarla, rehberlerle, meleklerle ve frekanslarla birlikte çalışarak takımımızın ilahi hatlarında desteğin titreşimini sevgiyle ve güvenle aktive edin. Maksimum seviyeye çıkartın.
Teşekkür ederim. 3 tık. Devam edelim. Şimdi yanlış dosyasına geldik. Yanlış dosyasında bizim kendimiz veya çevremiz için olumsuz hale getirdiğimiz şeyleri alacağız. Engelleyerek veya baskılayarak 3 tık. Başka varmış burada dosyamız. Bakalım nasıl bir bilgi gelecek. Karışıklık yaratarak 3 tık. Bu dış dünyada olabileceği gibi kendi iç dünyamızda ya da işte zihin yapımızda da olabilir. Yani kafamızı karıştırıyor olabilir miyiz? Evet. İleride daha çok belli olur. Başka dosya var mı? Evet. Nerede? Şimdi serbest bırakma dosyasına gidiyoruz. 4. İçimizde gizli arzular sıkıştırılmış. 3 tık. Bir şeyleri çok istemişiz. Fakat pek de bunları yansıtmamışız. Şimdi burada küçük bir işlemimiz var. Gözlerinizi kapatın. Biraz da niyetle alakalı. Buradaki gizli arzular neyse serbest bırakmaya niyet edin. Burada içinize sıkıştırılmış gizli istekler, arzular neyse sevgiyle ve güvenle serbest bırakmaya niyet edin. Bunu etrafa ışık olarak saçılmış görebilirsiniz. Ben mesela kelebekler şeklinde bıraktım. Öyle görebilirsiniz. Hiçbir şey görmeyip sadece niyet edebilirsiniz. Bu alanda daha fazla kalmak isterseniz videoyu durdurabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. 3 dakika. Başka var mı? Hayır. Başka dosyamız yok. Bütün dosyaları aldık mı? Evet. Kaynağı alabilir miyiz? Evet. Kaynak nerede? En heyecanlı yere geldik. Kültürel, ailesel veya dini implant. Kodlamalar 3 tık. Tekrar ediyorum bir dakika. 4 6. Evet. Kültürel, ailevi veya dini implant. Yani izinli olmadığımızı düşünmüşüz belli implantlardan dolayı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bugün şöyle bir şey de yaptık. Akşam üzere işte 19.19'da hatta başlayacak şekilde derin detoks çalışması yaptım. YouTube'da ve orada en derinden hani zaten daha önce spiritüel dosing dosyalarımız var biliyorsunuz. Seans yaptık, koyduk. Bir sürü spiritüel dosing var ama bu derin detoks çok sağlam dibine kadar bazı şeyleri temizliyoruz. 2 dosya var. Şimdilik bir tanesi yaptım. Eğer istekli olanlar olursa belki ikincisini de yaparız.
Onu da yapmanızı tavsiye ederim. Orada da bu konuyla alakalı maddeler var. O yüzden söyledim zaten. Teşekkürler 3 tık. Peki bu bazılarımız için kültürel, bazılarımız için ailevi, bazılarımız için dini veya hepsi birden de olabilir. Buradaki kodlamalar, buradaki implantlar, buradaki engeller sebebiyle biz neler yaşamışız? Bir de onları alalım. Fiziksel veya duygusal ezilme, baskı görme. Burada fizikselden ziyade duygusal da olabilir ama fiziksel de olabilir. Dayaklı bir şeyler de yapılmış olabilir. Evet, kısıtlamayalım. Diyoruz ki fiziksel veya duygusal baskı. Yalnız bu hafif bir baskıdan bahsetmiyorum. Burada işkence seviyesine bile ulaşıyor olabilir. Ciddi bir baskıdan bahsediyorum. Ciddi bir korkutmadan bahsediyorum. Wow, bayağı derin bir yere girdik şu anda. Devam ediyoruz. Çocukluk yaşlarda yaşanan taciz. Şimdi bu cinsel taciz olabileceği gibi burada daha ziyade çocukluk yaşlardaki baskı olabilir. Çok ciddi anlamda bir baskıya maruz kalmış olabiliriz. Kaldı ki o zamanlar biliyorsunuz bilinçaltımızın çok işlediği zamanlar. O zamanlar öğrendiğimiz her şey, o zaman yaşadığımız her şey biz çok büyük bir şekilde şu anda taşıyoruz. 3 tık. Çocuklukta yaşanan taciz. Bir de masumuz. Bize ne söylense onu dinliyoruz. Yani inanıyoruz ya. Bize yapılan her şeyden çok etkileniyoruz o dönemde. Ay biz. İçimizdeki çocuk. Evet, devam ediyorum. Başka neler yaşamışız? Ay 3. Hmm. Bu psikolojik taciz veya taciz ilerleyen dönemde de olmuş. 3 tık. Bir soralım bakalım. Psikolojik taciz. 3 tık. Ama şöyle bir şey de var. Burada tabii ki şey de olabilir. Bazılarınız için cinsel taciz de olabilir. Söyledim ama tekrar etmeye ihtiyaç hissediyorum. Başka ölümle sonuçlanan doğal afet veya kaza veya ölüm gibi bir olay. 3 tık. Ölümüne korkmak da olabilir. Ölümle. Çok ilginç. Bu maddeyi hiç beklemiyordum. Ölümle sonuçlanan veya ölüm gibi bir olay. 3 tık. Çok çok ilginç gerçekten. Yani bu madde yani her şeyle alakalı zaten yorum yaptığınızda mutlu oluyorum, okuyorum, cevap veriyorum gereğinde. Ama özellikle şu maddeyi çok merak ettim. Yani bununla alakalı çok spesifik yaşadığınız bir şey varsa ve yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Çünkü gerçekten ilginç. Olgu devam ediyor. Çok enteresan. Gücün kötüye kullanılması 3 tık. Zaten diğer bütün maddelerle çok alakalı. Özellikle bu çocukluk yaşlarındaki olan mevzularla alakalı bunu söyleyebiliriz. Hani yaşımız büyüyünce de güce maruz kalabiliyoruz maalesef ama çocukken ufacık bir güç bile bizi çok ciddi etkileyebiliyor. Ay ya kıyamam. Evet, burası şimdilik bu kadar. Ruh tepkisini de alayım. Ondan sonra kısa bir ne yapalım analiz. Ruhumuz buna nasıl tepki vermiş? Hah.
Olgu ve travması, yani bütün bu yaşananlar travmaya dönüşmüş. Olgu ve travması kişiyi iç akışı kapatmaya zorladı. Tam da konumuz. Teşekkürler. 3 tık. Şimdi şurada hemen kısaca bir özetleyelim. Burada bizim istediğimiz şey ne? Bu yaşamımızda ya da geçmiş yaşamlarımızdan getirdiğimiz yeteneklerimiz, bilgilerimiz, gücümüz, bunları aktive etmek istiyoruz. Peki bunları aktive etmek isterken önümüzdeki engel ne? Bundan eğer birkaç tanesi, biri ne? Bunun sebebi şu. Bu arada buraya yazmamışım. Hatırladığım kadarıyla söyleyeyim. Allah Allah, nereye gitti bu? Kültürel, dini ve alevi implant. Buraya yazmamışım. Konuşmuşum. O yüzden bir baktım nereye gitti bu kaynak diye, pardon. Şimdi eee, şöyle, biz ailemizden veya çevremizden veya dini anlamda, yani bu din sadece İslam değil, işte farklı dini inançlar olabilir veya mezhepsel şeyler olabilir, bir şekilde bizim üzerimize bir baskı uygulanmış ve bu bize bazı kodlamalara, travmalara ve etkilere, kapanıklığa, tıkanıklıklara yol açmış mı? Evet. Bunların hepsi bir arada olabileceği gibi bazılarınız için alevi, bazılarınız için dini, bazılarınız için kültürel vesaire de olabilir mi? Evet, olabilir. Yani toplumsal olarak da bir sürü kodlar var mı? Evet, var. Bir sürü inanç var. Yani işte okuduğumuzu unuturuz falan filan. Aslında insanoğlu hiçbir şeyi tam olarak unutmaz. Hepsi bizim beynimizde mutlaka vardır. Fakat ne olur? Biz bunların bazılarını arka taraflara atarız. Yani şöyle bir şey düşünün. Kocaman bir depo. Bazı kolileri önde tutarız. Biz bunları çünkü sürekli kullanırız. Bazılarını arkaya atarız. Mesela hatırlayın, eskiden bu kadar cep telefonu, özellikle bizim yaş versiyonumuz daha iyi anlayacaktır. Eskiden bu kadar yaygın değilken cep telefonları, birbirimizin telefonunu ezbere bilirdik. Ama şimdi cep telefonları olduğu için şimdi aynı beyin, o zaman da biz aynı beyni kullanıyorduk. Bütün numaralar şakır şakır aklımızda vardı. Çünkü önde tutuyorduk. Kullandığımız için sık sık ve hatırlıyorduk. Ama şimdi gerek duymuyoruz ve arka taraflara atıyor muyuz? Evet, ama aslında hani özellikle ezbere yazmayıp da dinleyip yazdıysak mesela, onların aslında hepsi bizim beynimizde kayıtlı mı? Kayıtlı. Sadece ön plana çıkartmayı biliyoruz. İşte bununla alakalı bir sorunumuz var. Peki bizim bu dini, kültürel ve alevi implantlardan dolayı yaşadığımız şeyler nelermiş? Bir kere bir öz kaynağımızı kaybetmişiz veya uykuya yatırmışız. Yani net, yani öz kaynaklarımız kapatılmış. Bu bizim hatırlama kabiliyetimiz olabilir, gücümüz olabilir, geçmişten gelmiş şifacılık yetenekleriniz olabilir vesaire. Mesela bir arkadaşım, bazen böyle bahsediyorum, şey demişti bana, astrolojik haritama baktığında, dedi ki hocam, dedi, senin, dedi, geçmişinde çok fazla şifacılık var, dedi. O yüzden, dedi, ot çöp vesaire, mesela biz hasta olduğunda bir şeyler aklına gelirse, işte şunu şöyle yapayım, kaynatayım, içeyim falan gelirse, dedi, o zaman, dedi, bunu yap, çünkü bu senin geçmiş yaşamlarından olan bilgidir, fark etmeden hatırlarsın. Ki gerçekten bakın, mesela ben bunu bireysel seanslarda da konuştuğumuz zaman birçok arkadaşla da duydum. Ya, diyor, benim de başıma aynı şey geliyor. Mesela bir şey oluyor. Ben aklıma bir şey geliyor. Ben şunu kaynatayım, içeyim, kaynatıyor, içiyor ve gerçekten de onun faydasınaymış. Gibi. Bunun gibi şeyler çoğaltılabilir. Yani da hiç çoğaltmaya gerek yok. Sadece bir tane örnek yeterli. Beden devası reddedilmiştir diyor. Çünkü aslında bedenimizin çok fazla yeteneği, gücü vesairesi var. Fakat biz bunları görmüyoruz, aktive etmiyoruz. O da diskalifiye edilmiş hissediyor. Yani düşünsenize, yani bir öğrenci var. Çok fazla her şeyi hatırlıyor. Mesela şöyle bir şey. Ben bunu Ekşi Sözlük'te mi okumuştum, hatırlamıyorum. Adamın birisi gidiyor bir markete, adamdı galiba, her neyse, bir insan bir markete gidiyor. Bir çocuk görüyor, çocuk habire Çince konuşuyor. Neyse, şaşırıyor adam, minnacık çocuk bu kadar nasıl düzgün Çince konuşuyor. Çocukla konuşuyor, çocuk cevap veriyor falan, sonra anne babasını buluyor. Diyor, çocuğunuz Çince'yi nereden öğrendi? Anne baba diyor ki, ne Çincesi? Çok şaka gibi bir olay, neyse. Diyor ki böyle çocuk meğerse bilgisayardan oyun oynarken Çince'yi öğrenmiş ya. Çince'yi öğrenmiş çocuk. Yani aslında böyle bir potansiyelimiz var mı? Evet, var. Anne baba şok tabii ki. Şimdi bu çocuk Çince'yi bilme, ya anne baba bunu
Diyor ki aman diyor, uyduruyor kafasından bir şeyler. Ne kadar kendini kötü hisseder insan, düşünsenize. Çok güzel bir yeteneğiniz var ama bunu hiç kimse bilmiyor. İnsan kendisi dışlanmış hisseder. İşte burada da bedenimizle alakalı şey. Bedenimizde çok ciddi potansiyelimiz var. Kaldı ki burada hatırlarsanız öz kaynak reddedildi veya uykuya yatırıldı diye bir madde de vardı. Biz bu öz kaynaklarımızı kullanmıyoruz. Bedenimizi tam potansiyel kullanmıyoruz ki bu bedenimiz içinde tabii ki beynimiz de var. Yani Doktor House ne diyor? Kullan. O hesap. Bu şekilde bir şey. Yatsıma bir günah. Yani burada bazı noktalarda bazı güçlerimizi, yeteneklerimizi kullanmayı günah olarak algılamış olabiliriz. Kibir olarak algılamış olabiliriz. Ben bunu kötüye kullanırsam korkusu, endişesi yaşamış olabiliriz. Bu da bizi biraz kapatmış. Beslemek. Bu beslemek hem kendimiz hem çevremiz. Yani aslında bütün gücümüzü, potansiyelimizi, yeteneklerimizi, bilgilerimizi aktive etsek hem kendimizi çok güzel besleyebiliriz hem de çevremizi. Fakat bunları bu şekilde kapattığımız zaman çevremizi yeterince besleyebiliyor muyuz? Hayır. Belki de bu dünyaya geliş vizyonunuz ve misyonunuzla çok alakalı bir seans yapıyor olabiliriz şu anda. Bana yalan söylendi. Yani aslında işte bu kültürel, dini, ailevi implant meselesi var ya, işte tam da böyle. Belki yeteneklerinizi kullanmanızın kötü olduğu ifade edildi. Belki bunları yaparsanız kötü şeyler yapacağınız dikte edildi. Bilmiyorum yani, herkesin, yani bu o kadar geniş bir alan ki farklı farklı şeyler çıkabilir. Bir de suya, sabuna da çok fazla dokunmak istemiyorum işin doğrusu. Çünkü herkesin farklı hassasiyetleri olabilir. Şimdi yanlışlıkla birisinin hassas noktasına dokunurum diye burada biraz kendimi tutuyorum örnek verme noktasında. Ben her zaman hayal kırıklığı yaşarım. Çünkü aslında bir sürü yeteneğimiz var. Bunu biliyoruz. Bakın şimdi ruh bilir. Her zaman söylerim. Ruh bilir. Aslında ruh biliyor ama biz bunu bilinçli olarak hayatımıza aktaramadığımız zaman bu yetenekler, bilgiler vesaire, o zaman ne oluyor? Düşünsenize, hayal kırıklığına yaşıyoruz. Çünkü e, hiç o yeteneğiniz olmasa hayal kurmazsınız. Zaten o konuda bir idealiniz olmaz. Hayal kırıklığı yaşamazsınız ama o kadar çok belki yetenek şu bu var ama bunları aktive edemiyorsunuz. Ve sıkışmış hissedersiniz. Yani içte bir sıkışıklık hissedilir mi aslında bu noktada? Evet, bu hayal kırıklığına da yol açıyor. Bir kimliği çıkarıp atmaya izin değil. İşte bu. Yani o pasif kimlik, o sıradan kimlik, bastırılmış olan kimlik, yapmamalısın, etmemelisin, tutmamalısın denen kimlik, onu çıkarıp atma izni olmadığımızı düşündürtmüş bize bazı şeyler, ama biz alıp kabul etmişiz. Yani kimseyi de suçlamıyoruz. Şu anda bu elbiseden ve kimlikten çıkıyoruz, değil mi? Güçlü olmaya izni değilim. Artık bunun nesini açıklayayım? 10 saattir bundan bahsediyoruz. Yanlış olan şeyi engelleyerek, baskılayarak, yani bu madde geldiğinde şöyle bir buruk demiştim, yani Allah'ım ya, geldi işte bu. Kendimizi engellemiş ve baskılamışız. Yeteneklerimizi, gücümüzü, bilgimizi, potansiyelimizi vesairemizi ve karışıklık yaratarak. Bu zihinsel karışıklık olma ihtimali çok yüksek. Tabii ki farklı açılardan da olabilir. Yani bazı yeteneklerimizi aktive etmek için fırsatlar önümüze çıkar. Fakat kendimizi bloke ettiğimiz için bununla alakalı karışıklıklar da olabilir. Yani mesela diyelim ki bir hak kazanmışsınızdır. Bir yere gidip o hakkınızı almanız gerekiyordu. Bu bir kurs olabilir vesaire. Fakat kendimizi provoke edeceğiz ya, tabii bunu bilinçli olarak yapmayız. Bilinçaltı, yanlış otobüse bineriz. Geç kalırız. İşte ne bileyim, işte tam o imtihanın sabahı uyuyakalırız. Tam imtihan günü karnımız çok ağrır falan filan. Yani olmaz mı? Benim öyle öğrencilerim var, hatırlıyorum. Tam sınav günü bir karın ağrısı provoke ediyor kendini. Tabii ki kimse bunu bilerek yapmaz. Yani hiç kimse o kadar kolay kolay, kimse o kadar psikopat olmaz. Ama bilinçaltında o korkularla, mesela çok sevdiğim bir öğrencim vardı. Müthiş potansiyel çocuk, efsane. Sevgili Asena, dinliyorsan haberin olsun. Seni seviyorum. Ve kızcağız sınavlara gireceği zaman çok hasta olurdu. Umarım artık bu şeye geçmiştir. Artık koskoca kız da, yani artık öyle değildir ama bir zamanlar lisedeyken böyle bir şey vardı. Bunu da söylüyorum çünkü kendisi çok rahatlıkla ifade ediyordu. Yoksa biliyorsunuz, şahsi isim olaraktan herhangi bir örnek vermiyorum. Serbest bırakma konusunda içte gizli arzular sıkıştırmış. Ya var ya,
Ben bizim içimizdeki çocuğu yerim yerim. Ya içimizde bir sürü kelebekler var, bir sürü idealler var, bir sürü hayaller var, bir sürü kocaman bir potansiyel var. İçimizde kocaman kocaman yıldızlar var. Ama biz bunları serbest bırakamamışız. Serbest bırakıyoruz şu anda. İçimizdeki bütün kelebekleri, içimizdeki ışıltıyı, içimizdeki neşeyi, içimizdeki potansiyeli ve gücü ve gücü ve gücü. Teşekkür ederim. Üçtük ve şunu hatırlatmak istiyorum en son olarak. Bu yaşadığımız implantlar dolayısıyla neydi mevzu? Travma kişinin içsel rehberliği kapatmasına neden oldu. Bunu tekrar hatırlatıyorum. Pardon, iç akışı kapatmaya. Olgu ve travması kişiyi, bizleri yani iç akışı kapatmaya zorladı. Akamamış ya, sıkışmış içimizde. O bizim bütün yeteneklerimiz, gücümüz, o ışıltıların hepsi sıkışmış. Şu anda onları serbest bırakıyoruz. Teşekkürler bütün bilgiler için. Uçtuk. Haydi aramalara geçelim. İlk aramamız nerede? Bilmiş. Şimdi gözlerinizi kapatın. Bir cümle var. 2 defa okuyacağım. İlkinde lütfen gözleriniz kapalı kalben dinleyin kendi adınıza. İkincisinde yavaş yavaş okuyacağım. Kendi adınıza tekrar edin. Kendimi yaratıcının lütfuna tamamen açıyorum. Huzurun, sevginin ve güvenin hayatımda yeniden kurulmasını talep ediyorum. Tekrar ediyorum. Lütfen size tekrar edin. Kendimi yaratıcının lütfuna tamamen açıyorum. Huzurun, sevginin ve güvenin hayatımda yeniden kurulmasını talep ediyorum. Öyle olsun, öyledir. Teşekkür ederim. 3 dakika. Başka var mı? Evet, var. Şimdi yine burada bir duamız var. Yine 2 defa okuyacağım. Aynı şekilde ilkinde kalben, ikincisinde kendinizde tekrar ediniz. Sevgili yaratıcım, lütfen bedenimde ve alımda bulunan ağıza benzeyen şekilleri tamamen kaldır. Negatif bütün etkilerini sevginle arındır, şifalandır. Tekrar ediyorum. Sevgili yaratıcım, lütfen bedenimde ve alanımda bulunan ağza benzeyen şekilleri tamamen kaldır. Negatif bütün etkilerini sevginle arındır, şifalandır. Teşekkür ediyorum. 3 tık. Başka aramamız varmış. Ah sevgili şamanlarım ve meleklerim. Önce meleklerden. Enerjinizi buraya toplayın. Sevgili meleklerim. Genelde melek kartı çektiğim zaman çoğunlukla sadece mesajını okuyorum. Ama bugün duasını da okumaya niyet ettim. Bugünün çok farklı bir enerjisi var. Hani dolunay her ay oluyor zaten. Hatta bazen başında ve sonunda da oluyor. Fırladı gitti. Ama bu dolunay çok değişik bir enerji var. Yani bu sadece benimle alakalı olabilir. Şahsi bir zannım olabilir ama hani böyle kandillerde falan hissettiğiniz bir enerji olur ya, çok hoş, derin, etkileyici. Böyle bir enerji hissediyorum bu gecede. Şimdi kart çok müthiş. Dolunay için mükemmel bir kart. Affet. Serbest bırakmak, hafiflemek. Mükemmel. Affet beni akşamüstü. Yüreğindeki ağırlığı bırak.
ve affetmenin hafifliğini, huzurunu yaşa. Şu anda en çok kimi affetmeye ihtiyacın var? Kendine bunu sorduğunda sana saçma da gelse aklına gelen kişi veya kişileri affet. Bu aslında sadece ve sadece tek bir kişiyi özgürleştirecek. Seni. Ve senin ruhun özgürleşmek istiyor. Hatırla. Affetmek o kişinin yaptıkları doğru anlamına gelmiyor. Sadece affetmemenin yüreğindeki zehrini bırakmanı sağlıyor. O kişiyle yüzleşmene bile gerek yok. Affetmek sadece yüreğinde yaptığın bir çalışma. Kendine affetmenin hediyesini ver. Eğer bunu yaparsan evren de sana bundan sonra güzel insanları ve farklı ortamları sunacak. Bunu bil. Üstelik affetmek senin hayat dersin. Onu şimdi öğrenirsen bir daha o dersi yaşaman gerekmeyecek. Affetmeyi seç ve affetmenin hafifliğini, özgürlüğünü yaşa. Şeyi bilirsiniz değil mi? Müslüm Gürses'in öyle bir şarkısı var. Yabancı bir parçadan çevrilmesi. Orijinali de çok güzeldir. Affet beni akşamüstü diye şey. Müslüm Gürses'in. Açıp dinleyebilirsiniz. Güzel parçadır. Ee, Şimdi bir de ne demiştik? Şamanlardan kart alacağız. Sevgili şaman ruhlar. Bize bu gece nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Bütün muhteşem mesajlarınızı seviyorum. Hepsini alıp kabul ediyorum. Bununla birlikte şu an neyi duymak bizim kalplerimizi hafifletir? Bu geçenlerde de gelmişti. Bireysel seansta. İmgelem arayışı. Uçuyordu hepsi. Bir tane daha çekmek istedim. Bir de değnek. Önce imgelem arayışını okuyalım. 60. Şöyle bir şey. Güzel de resmi vardır. Değneğin geldi. Önce değneği okuyalım. Çünkü direkt açar açmaz bu geldi. Onu okuyalım önce. Değnek otoritenin sembolüdür. Aşırı öfkeyi yumuşatma gücüne sahiptir. Allah Allah. Değnek en uygun hareket tarzı olan yolunu bulmanıza ve bu yöne doğru yürümeye başladığınızda dengenizi korumanıza yardımcı olur. Hz. Musa çölde yılana dönüşen bir değnek taşıdı. Bu değneği doğanın güçlerini çağırıp şifa vermek ya da musibet çağırmak için kullandı. Değnek size her şeyin geçici olduğunu ve otoritenin hizmet etmeye duyulan güçlü arzudan kaynaklanması gerektiğini hatırlatır. Otoritenin hizmet etmeye duyulan güçlü arzudan kaynaklanması gerektiğini hatırlatır. Evet. Kutuplaşmaya nasıl kolayca kapılıp gideceğinizi, bütün olasılıkları nasıl ölçüp biçeceğinizi ve içgüdüsel olarak doğru yolu nasıl bulacağınızı biliyorsunuz. İç bilgeliğinize kulak verin ve ona güvenin. Zaten çoktan kalbinizde başlayan yolculuğa adımınızı attınız. Zaten çoktan kalbinizde başlayan yolculuğa adımınızı attınız. Parçalanmış gibi görünen şeyi birleştirmek ve iradeyle teslimiyet arasındaki hassas dengeyi bulmak için değneğin gücünden faydalanın. Parçalanmış gibi görünen şeyi birleştirmek ve iradeyle teslimiyet arasındaki hassas dengeyi bulabilmek için değneğin gücünden faydalanın. Aldım, kabul ettim çünkü bu çok ince, hassas bir nokta bence. Ve imgelem arayışını açalım. İmgelem arayışında korkunuzla yüzleşip faniliğinizle kucaklaşıyor. Sonra yüce ruhla yüz yüze görüşüyorsunuz. Kendimizi ruhsuz hissettiğimizde imgelem arayışı yeni bir bakış açısı getirebilir. Noksanlarımızı, potansiyelimizi ve hayatın bize sunduğu fırsatları fark ederiz. Yeni bir kapı,
ya da hayatımızda yeni bir sayfa açacak anahtarı bulana kadar imgelem arayışını sürdürmeliyiz. Yüce Ruh sizinle iletişim kurmaya çalışıyordu ama cevap vermediniz. Hayatınızda çok meşgulsünüz ve kafanızın içinde çok fazla gürültü var. Hatırlıyor musunuz? Bununla ilgili bir maddemiz de vardı. Hani zihinsel karmaşayla alakalı. Bu akşam odanızda sessizce oturun. Bir süre sonra sıkılabilirsiniz. Ama eğer izin verirseniz, yani bu sessizlikte durmaya ve kendinizi açmaya devam ederseniz, size iletilmeye çalışılan önemli bir mesajı duyma fırsatınız olacak. Oo, aldım, kabul ettim. Bu arada şeyi unuttum. Çektiğimiz kartla alakalı duayı da okuyacaktım. Affet. Sevgili baş melek Cerema'ya, lütfen benim şu kişiyi affetmeme yardım edin. Burada bu cümleyi baştan okuyacağım ve hani biraz önce aklınıza kim geldiyse affetmekte zorlandığınız ya da serbest bırakmak, yani affetmiş olabilirsiniz ama serbest bırakamıyor olabilirsiniz. Serbest bırakamadığınız kişiyi niyet edin. Tekrar baştan okuyorum o yüzden. Sevgili meleklerim ve sevgili baş melek Cerema'ya, lütfen benim şu kişiyi affetmeme yardım edin. Yaratıcımın içimdeki affedebilen parçasını buldum. Şimdi vücudunuzda bir yeri, ben daha önce bunu yapmıştım ve şurayı hissetmiştim. Böyle neden bilmiyorum ama affetme noktam olarak burayı hissettim. Siz de bir affetme noktası bulabilirsiniz. Bedeninizde hissedin. Yani o his sizi yönlendirecektir zaten. O affetme noktanızı bulun ve burada videoyu durdurabilirsiniz gereğinde. Ve oraya odaklanın. Yaratıcının içindeki affedebilen parçasını buldum. Ve şimdi sadece o parçamla birlikte kocaman bir nefes alıyorum ve affetmemenin verdiği zehri bırakıyorum. Ve şimdi özgürüm. Şimdi eğer isterseniz birden fazla kişi varsa affetmekte zorlandığınız, burayı tekrar o duanın başladığı yere getirip ondan sonra tekrar yapabilirsiniz. Her kişi için bir seferde bir kişiyi niyet edin lütfen. Hani şunu diye yapmayın. Her bir seferinde ve ben burada bir şey yapmak istiyorum. Sevgili baş melek Cerema'nın duası, böyle çok küçük, tatlı, hoş bir duası vardır. Gözlerinizi kapatın lütfen, kendi adınıza kalben bu duayı yapın. Dilinize tekrar etmenize gerek yok. Sevgili baş melek Cerema'ya, lütfen beni letafetle ve nazikçe kendi enerjinle uyumla. Dönüşüm sürecimde yanımda ol. Değişme, gelişme konularında bana rehberlik ve yarenlik yap. Allah'ın izniyle lütfen şu kişiyle ilgili kişiyi niyet edin. Allah'ın izniyle lütfen şu kişiyle ilgili zihnimdeki ve yüreğimdeki tüm acıyı, kibri, ümitsizliği, nefret, korku, endişe, kaygı, kaybetme hissi, hasret, hüzün, yalnızlık, öfke, hiddet, suçluluk, utanç ve bu gibi duyguları, affedememeyi, bunların bana verdiği bütün negatif etkileri, toksinleri, yükleri, bağları, ağırlıkları ışığa dönüştür. Baştan okuyacağım. Allah'ın izniyle lütfen şu kişiyle ilgili zihnimdeki ve yüreğimdeki tüm acıyı, kibri, ümitsizliği, nefret, korku, endişe, kaygı, kaybetme hissi, hüzün, hasret, yalnızlık, öfke, hiddet, suçluluk, utanç ve bu gibi duyguları, affedememeyi, bunların bana verdiği bütün negatif etkileri, toksinleri, yükleri, bağları, bütün negatif frekansları ışığa dönüştür. Beni yalnızlık, borçlu hissetme, baskı, kıtlık, fakirlik, yokluk, gerginlik frekanslarından dönüşümsel akış
bolluk, bereket ve sevgi frekansını yükselt. Teşekkür ederim. Uçtuk. Devam ediyoruz. Ben sandalyemi niye yan tuttuysam. Tuhaf, tuhaf bir şey söyleyeceğim. Sandalyeyi böyle tutmuşum, tamam mı? O böyle bu tarafa doğru oturuyorum, bu tarafa doğru konuşuyorum. Niye böyle bir şey yaptım hiç anlayabilmiş değilim. Şu anda fark ettim ve sandalyeyi düzelttim. Allah Allah, insan ne garip işler yapabiliyor fark etmeden. Neyse, devam ediyorum. Allah'ım yarabbim. Başka var mı? Evet var. Birinci çeyrekte mi? Evet. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Yerinizden kalkacaksınız. Dizüstü oturun. Bu hani tahiyyatta oturuluyor ya, namaz. O pozisyonda olabilir. Ya da direkt rahli tedriste oturur gibi tamamen o şekilde oturabilirsiniz. Dizüstü oturun. Teslimiyetle ve şükürle anda kalın. Şükür duygusuyla beraber teslimiyete geçin. Ne zamana kadar derseniz, içinizde bir etki, bir tamamlanma hissi oluşana veya secdeye gitme hissi oluşana kadar. Burada videoyu durdurun. Şükürle teslimiyete geçtikten sonra tekrar gelin. Teşekkür ederim, uçtuk. Başka arınmamız varmış. Şimdi yine 2 defa okuyacağım. İlkinde lütfen gözlerinizi kapatıp kalben dinleyin. İkincisinde yavaş okuyacağım. Siz de tekrar edin kendi adınıza, tamam mı? Ruhumun zaman içinde takılı kalmış bütün parçalarının serbest bırakılmalarını, şimdiki zamana getirilmelerini, arındırılmalarını ve şifalandırılmalarını talep ediyorum. Tekrar ediyorum. Ruhumun zaman içinde takılı kalmış bütün parçalarının serbest bırakılmalarını, şimdiki zamana getirilmelerini, arındırılmalarını ve şifalandırılmalarını talep ediyorum. Son kez okuyacağım. Lütfen dinleyin ve kalben tasdik edin. Ruhumun zaman içine takılı kalmış bütün parçalarının serbest bırakılmalarını, şimdiki zamana getirilmelerini, arındırılmalarını ve şifalandırılmalarını talep ediyorum. Öyle olsun, öyledir. Teşekkürler, uçtuk. Devam ediyoruz arınmalara. Şimdi gözlerinizi kapatın. Bu kaynağı, yani hani bir implanttan bahsetmiştik ya, karşınızda bir enerji olarak görün. Bir varlık olarak. Belki bir ışık topu olarak ya da bir silüet olarak. Onunla aramızdaki bağlantıyı koparacağız. Kaynağı niyet ederek şunu söyleyin. Hatta içinizden onu çıkartıp karşınızda da imajine edebilirsiniz. Çok güçlü olabilir böyle. Ona şunu söyleyin. Yavaş yavaş okuyacağım. Lütfen enerjini şimdi ve sonsuza dek üzerimden tamamen kaldır.
kontrat tamamlandı. Bu ruhumuzun artık bize hizmet etmeyen bir veçesidir. Bu ruhumuzun artık bize hizmet etmeyen bir veçesidir. Şimdi bunu söyledikten sonra nasıl görüyorsanız, nasıl imajine ediyorsanız bu kaynağı Hz. Mikail'in alıp götürdüğünü görün. Çok şükür. Teşekkürler üçlü. Başka arınma var mı? Evet var. Şimdi titreşimsel rezonans yükleyeceğiz. Oley. Normalde pek sık çıkmaz ama geçenlerde bir bireysel seansa da çıkmıştı. Şimdi bakalım bize bu güzel seansın hediyeleri neler? Önce neler yükleyeceğimizi alacağım. 3 tık yapacağız. Sonra yükleyeceğiz. Tüm var olanla yeniden bağlanma. Tamam mı? Tüm var olanla yeniden bağlanmaya yönelik titreşimsel rezonans yükleyeceğiz. 3 tık. Bakalım sadece bir tane mi verecek? Yok. Başka var yani. Hedefleri başarmaya yönelik 3 tık. Bilincimizin tanrısallık boyutuna yükseltilmesine yönelik 3 tık. Birinci ve ikinci çakralarımızın dişil ve eril veçelerinin dengelenmesine yönelik 3 tık. Yanlış algıdan özgürleşmeye yönelik 3 tık. Tüm ruh parçalarımızın şifalanması ve serbest bırakılmasına yönelik. Vay. 3 tık. Evet. Şimdi gözlerinizi kapatın. Bu konuda bir spiritüel dosing yapacağım. Siz de ben okudukça bunların size yüklendiğini direkt imajine edin lütfen. Şimdi 5. boyut ötesindeki sevgili ruhsal dostlarım, lütfen en yüksek enerjetik alanlarla, rehberlerle, meleklerle ve frekanslarla birlikte çalışarak bize tüm var olan ile yeniden bağlantı kurmamıza yönelik, hedeflerimizi sevgiyle, kolaylıkla başarmamıza yönelik, bilincimizin tanrısallık boyutuna yükseltilmesine yönelik, birinci ve ikinci çakralarımızın dişil ve eril veçelerinin dengelenmesine yönelik, yanlış algıdan özgürleşmemize yönelik ve tüm ruh parçalarımızın şifalanmaları
ve serbest bırakılmalarına yönelik titreşimsel rezonansları en yüksek seviyede yükleyin, %100 aktive edin ve maksimum seviyeye çıkartın. Teşekkür ederim, uçtuk. Evet. Başka arınma var mı? Hayır, yok. Çözülüm gerçekleşti mi? Evet, teşekkür ederim. 3 tık. Oh, çok şükür. Şimdi soralım bakalım. Devam seansı var mı? Evet, var. Yani başka kaynaklar varmış. İsterseniz bireysel seans olarak bunu devam ettirebilirsiniz. Bireysel seans almak için bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp, pardon, Instagram hesabının linkini ben açıklama kısmına bıraktım veya e-mail adresimi de bıraktım. E-mail olarak da yazabilirsiniz. Instagram'dan da zaten yazarak bana ulaşabiliyorsunuz, biliyorsunuz. Tabii devamını almak isterseniz bu kısmı beraber hallettik en azından. Peki işleme süresi var mı? Evet, var. Şimdi ruh, bilinç buradaki şifayı direkt alır. Ama bedenin buna uyumlanması biraz zaman alabilir. Bu ne kadarmış? Gün mü? Evet. Kaç gün? İyi. Çok fazla değil. 2 günde bedenimiz bunu alacakmış. Teşekkürler Işık. Peki ev ödevimiz var mı? Hayır, yok. Teşekkürler. Uçtuk. Şimdi kutsamalarımızı da alalım. Yavaş yavaş tamamlanmaya doğru gidiyoruz. Bakalım sistemin bize verdiği diğer hediyeler neler? Duyguları veya bilgiyi kendine saklamadan diğerlerine açılma. Teşekkürler. 3 tık. Hep böyle bir bastırma vardı ya, içimize duyguları, istekleri falan filan bastırmıştık. Bunları artık saklamadan açılıyoruz. Başka var mı? Evet, var. Baskı ve bunaltıdan serbest kalma, harika. Teşekkürler. 3 tık. O kimliklerden kurtulduğumuz çok iyi oldu. Korkusuzluk. İçsel gerçeğini artık açıkça ifade edebilme cesareti. 3 tık. Güzel. Başka varmış. Evet, harika. Pozitif gerçekliğini yaratma, yaratıcı kendini ifade. Teşekkürler işte. Kimliğin bağımsızlığı. Ne olmak istersen onu ol. Teşekkürler işte. Allah'ım, gözüm nasıl kaşınıyor. Başka var mı? Vay! Bugün yağmur gibi yağıyor maşallah. Yıldızlar yağıyor üstümüze. Hafiflemek, mizah anlayışı, berraklık ve içsel rehberliğe güvenme. Aldım, kabul ettim. Tekrar ediyorum. Hafiflemek, mizah anlayışı, berraklık ve içsel rehberliğe güvenme. 3 tık. Hay maşallah diyorum. Bir tane daha geliyor. Beslemek. Hatırlıyor musunuz? Beslemeyi reddetmiştik. Beslemek. Sevgi ve duygusal desteği alma ve verme yeteneği. Beslemek. Sevgi ve duygusal desteği
Alma ve verme yeteneği. 3 tek. Bir tane daha var. Harika. Esneklik, değişimden rahatsızlık duymama, ki buna çok ihtiyacımız olacak çünkü konfor alanından çıkacağız biz bu istediğimiz şeyi elde ettiğimizde inşallah, ve bu konfor alanından çıktığımızda da buna çok ihtiyaç duyuluyor. Esneklik, değişimden rahatsızlık duymama. Teşekkür ederim. 3 tık. Başka kutsama var mı? Allah Allah, daha geliyor. Uzun zamandır bu kadar çok kutsam aldığımı hatırlamıyorum. Şey tekrar geldi. Çok hoşumuza gitti galiba. Kimliğin bağımsızlığı. Ne olmak istersen onu ol. Teşekkür ederim. İçinizde bir blokaj varsa da bunu aşıyoruz. Evet, bu kadar yeter dedi sistem. Daha ne istiyorsunuz dedi. Tamam. Şimdi artık ne yapıyoruz? Şifamızı mühürlüyoruz şükürle. Her arındırmayı gerçekleştiren şey teşekkürdür. Gözlerini kapat, derin bir nefes al. Şükür duygusuyla ve teslimiyetle serbest bırak. Şimdi taç çakranı aç. Başının üzerindeki ruh yıldızından gelip tepe çakrandan içine akan koşulsuz ilahi sevgiyi hisset. Onun içine akmasına ve ilahi hattını, beden devinin ilahi hattını ve tüm çakralarını doldurmasına, böylelikle onları şifalandırmasına, dengelemesine, merkezlemesine ve hizalamasına izin ver. Sevginin ve ışığın her hücrenin içine akmasına ve onları kusursuz tanrısal mavi kopyalarına geri döndürmesine izin ver. İçinden dışarı akarak duygusal, zihinsel ve ruhsal bedenleriyle doldurmasına izin ver. Şimdi yaratıcına, meleklerine, öğretmenlerine ve rehberlerine teşekkürlerini sun. Teşekkür ediyorum. Yüksek benliğine, bedenine, onun yüksek benliğine, takımına, beden devana ve onun takımına teşekkürlerini sun. Teşekkür ediyorum. Derin bir nefes al ve teşekkürle kalbinden nefesini ver. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarımızın, tüm referans noktalarımızın ve ızgaralarımızın güncellenmesini talep ediyorum. Varlığımızın tüm sistemlerinin, düzeylerinin ve bileşenlerinin dengelenmesini ve stabilize edilmesini talep ediyorum. Elektriksel ve manyetik bileşenlerin, çakralarımızın ve meridyenlerimizin de dengelenmelerini ve stabilize edilmelerini talep ediyorum. Ve bizim gökkuşağı ışığı tabakalarına sarmalanarak bu çalışmanın ruhsal tekamül seviyemiz için en yüksek hangi derecede olması uygunsa o derecede nazikçe özümsenmesini talep ediyorum. Öyle olsun böyledir, öyle olsun böyledir, öyle olsun böyledir. Teşekkür ederim. 3 dakika. Her birinizi sevgiyle ve ışıkla selamlıyorum. En güzel günlerde, en güzel şekilde tekrar karşılaşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Namaste.